Classification Report tablosu nasıl yorumlanır? Bir önceki bölümde Classification Report, Precision, Recall, F1 Score, Sport, Macro Average ve Weighted Average kavramlarını öğrendik. Bu bölümde artık bu kavramlar tek tek anlatmaktan çıkıp gerçek bir rapor tablosu nasıl okunur ona bakacağız. Çünkü makine öğrenmesinde sadece modeli kurmak yetmez. Modelin sonuçlarını doğru okumak gerekir. Bir tablo karşımıza geldiğinde şunu sorabilmeliyiz. Bu model gerçekten iyi mi? Hangi sınıfta güçlü? Hangi sınıfta zayıf? Hangi hata daha riskli? Ve en önemlisi bu model gerçek hayatta kullanılabilir mi? Şimdi basit bir örnek düşünelim. Elimizde iki sınıf olsun. Spam ve not spam. Yani model gelen e-postaları ikiye ayırıyor. Bir mesaj ya spam yani istenmeyen mesajdır ya da not spam yani normal mesajdır. Diyelim ki Classification Report tablomuzda şöyle değerler var. Spam sınıfı için Precision 0.84, Recall 0.79, F1 Score 0.81, Sport 100. Not Spam sınıfı için Precision 0.95, Recall 0.97, F1 Score 0.96, Sport 900. İlk bakışta model iyi gibi görünebilir. Çünkü Not Spam tarafında değerler oldukça yüksek. Precision 0.95, Recall 0.97, F1 Score 0.96. Yani model normal mesajları oldukça iyi tanıyor. Ama asıl soru şu. Bizim için en kritik sınıf hangisi? Eğer bu sistem bir e-posta güvenlik sistemi ise kritik sınıf genellikle spam sınıfıdır. Çünkü tehlikeli bir spam mesaj gözden kaçarsa kullanıcı dolandırılabilir, zararlı bağlantıya tıklayabilir ya da güvenlik riski oluşabilir. Bu yüzden sadece not spam değerlerinin yüksek olması bizi kandırmamalı. Spam satırına özellikle bakmalıyız. Spam için Precision 0.84 ne demek? Bu şu anlama gelir. Model bu mesaj spam dediğinde bu kararların %84'ü gerçekten doğru. Yani modelin spam diye işaretlediği mesajların önemli bir kısmı gerçekten spam. Ama %16 civarında yanlış alarm ihtimali de var. Yani bazı normal mesajlar yanlışlıkla spam klasörüne düşebilir. Peki spam için Recall 0.79 ne demek? Bu daha kritik olabilir. Recall 0.79 demek gerçek spam mesajların %79'unun yakalandığı anlamına gelir. Ama kalan %21'lik bölüm gözden kaçmış olabilir. Yani sistem bazı spam mesajları not spam gibi görmüş olabilir. İşte burada yorum yaparken dikkatli olmalıyız. Eğer amacımız kullanıcıyı rahatsız etmemekse Precision daha önemli olabilir. Çünkü yanlış alarmı azaltmak isteriz. Ama amacımız güvenlikse Recall daha önemli olabilir. Çünkü tehlikeli mesajları kaçırmak istemeyiz. Bu yüzden her problemde aynı metriğe bakılmaz. Şimdi F1 Score değerine bakalım. Spam için F1 Score 0.81. Bu değer bize Precision ve Recall arasında genel bir denge gösterir. Yani model ne sadece yanlış alarmı tamamen azaltmaya odaklanmış ne de her şeyi spam diye işaretleyip fazla alarm üretmiş. Ama yine de spam tarafında Recall 0.79 olduğu için güvenlik odaklı bir sistemde bu model biraz daha geliştirilebilir diyebiliriz. Şimdi Sport değerine bakalım. Spam için Sport 100. Not spam için Sport 900. Bu bize veri setinin dengesiz olduğunu gösterir. Yani test verisinde 100 tane spam, 900 tane not spam var. Toplam 1000 örnek var. Ama bunların sadece %10'u spam. Bu çok önemli. Çünkü model sadece çoğunluk sınıfı olan not spam tarafında iyi sonuç alsa bile genel accuracy yüksek görünebilir. Mesela model neredeyse her şeye not spam dese bile çok sayıda örneği doğru bilmiş gibi görünebilir. Ama bu güvenlik açısından yeterli değildir. Bu yüzden dengesiz veri setlerinde
accuracy tek başına yanıltıcı olabilir. Şimdi makro average ve weighted average tarafına geçelim. Makro average sınıflara eşit önem verir. Yani spam sınıfı 100 örnekten oluşsa da not spam sınıfı 900 örnekten oluşsa da ikisini eşit ağırlıkla değerlendirir. Bu bize azınlık sınıfının performansını daha net fark etme imkanı verir. Weighted average ise sınıf yoğunluğunu dikkate alır. Yani not spam sınıfında 900 örnek olduğu için bu sınıf ortalamaya daha fazla etki eder. Bu yüzden weighted average yüksek çıkabilir ama bu durum spam sınıfındaki zayıflığı gizleyebilir. Burada pratik yorum şöyle olmalı. Eğer sınıflar dengeli ise accuracy, makro ve average ve weighted average birbirine yakın olabilir. Ama sınıflar dengesizse makro average ile weighted average arasında fark oluşabilir. Bu fark bize şunu söyler. Model çoğunluk sınıfında iyi olabilir. Ama azınlık sınıfında aynı başarıyı göstermiyor olabilir. Şimdi bu raporu tek cümleye yorumlayalım. Bu örnekte model genel olarak not spam mesajları çok iyi tanıyor. Spam mesajları da fena yakalamıyor. Ama güvenlik odaklı bir sistem için spam recall değeri biraz daha artırılabilir. Peki bunu nasıl geliştirebiliriz? Birincisi, daha fazla spam örneği toplanabilir. İkincisi, kullanılan özellikler iyileştirilebilir. Mesela sadece kelime sayısına değil, gönderen adresine, bağlantılara, yazım tarzına ve geçmiş davranışlara da bakılabilir. Üçüncüsü, threshold ayarı değiştirilebilir. Eğer daha fazla spam yakalamak istiyorsak threshold daha hassas ayarlanabilir. Bu durumda recall artabilir ama precision düşebilir. Yani daha çok spam yakalarız ama daha fazla yanlış alarm da üretebiliriz. Eğer yanlış alarmı azaltmak istiyorsak threshold daha seçici yapılabilir. Bu durumda precision artabilir ama recall düşebilir. Gördüğün gibi model değerlendirme sadece puan kaç çıktı sorusu değildir. Asıl mesele şudur. Bu puan gerçek hayattaki amacımıza uygun mu? Bugünkü bölümde gerçek bir classification report tablosunun nasıl okunacağını öğrendik. Spam ve not spam sınıflarını karşılaştırdık. Precision, recall, F1 score, sport, macro average, weighted average ve threshold değerlerinin yorumda nasıl kullanıldığını anlattık. Unutma, iyi model sadece yüksek accuracy alan model değildir. İyi model problemine uygun hatayı azaltan modeldir. Bir sonraki bölümde bu mantığı Confusion Matrix üzerinde daha net okuyacağız ve tablodaki true pozitif, false pozitif, false negatif ve true negatif değerlerini pratik örneklerle yorumlayacağız.